1915 yılının o bitmek bilmeyen sisli gecelerinden biri. Çanakkale Boğazı'nın hırçın suları, Akbaş mevkisinde demirlemiş devasa bir beyaz hayaleti dövüyor. Bu, Reşit Paşa Hastane gemisi. Karanlığın ortasında geminin bir yanında parlayan Kızılay, diğer yanındaki Kızıl Haç işaretleri, mermilerin havada uçuştuğu bir dünyada merhametin son kalesini simgeliyor. Ancak bu beyaz boyanın ve steril görünme çabasının ardında tarihin en büyük acıları, en sessiz kahramanlıkları ve parmaklarıyla kaç fidanın gözlerini bir daha açılmamak üzere kapattığını fısıldayan bir kadının, Safiye Hüseyin Elbi'nin ruhu saklı. Safiye Hüseyin sadece bir hasta bakıcı değil. O, bir devrin küllerinden doğuşuna tanıklık etmiş asil bir ruhun adıdır. İngiliz Ahmet Paşa olarak bilinen soylu bir babanın ve Josephine adıyla doğup Firdevs adını alan İngiliz bir annenin kızı olarak Avrupa'nın en iyi okullarında eğitim görmüş modern bir cumhuriyet kadınıydı. Ancak onun kaderi, büyük babası Miralay Şükrü Bey'in Kırım Harbi'nde meşhur lambalı kadın Florence Nightingale'i taşıyan geminin süvarisi olmasıyla çoktan mühürlenmişti. Evini, çocuklarını ve tüm konforunu geride bırakıp cepheye koşarken tek bir gayesi vardı. Bir yarayı sarmak, bir canın sızısını dindirebilmek. Reşit Paşa vapuruna adım attığında gemi artık bir ulaşım aracı olmaktan çıkmış, yüzen bir ameliyathane, bir nekahet evi ve çoğu zamanda gencecik bedenler için bir mezarlığa dönüşmüştü. Çanakkale'nin o kan deryasından toplanan en ağır yaralılar bu gemiye getiriliyor. Burada hayata tutunmaya çalışıyorlardı. Safiye Hanım, geminin baş hemşiresi olarak Alman ve Avusturyalı meslektaşlarıyla omuz omuza çalışırken, o gemideki tek Türk kadın görevli olmanın vakur yükünü omuzlarında taşıyordu. Ancak 1915'in Reşit Paşa'sında savaş sadece mermilerle değil, aynı zamanda sefaletle, dondurucu soğukla ve görünmez düşmanlarla veriliyordu. Kömürün bittiği, ısıtmanın imkansız hale geldiği o zifiri karanlık geceleri hayal edin. Gemi buz kesmişti. Ambarlarda ve koridorlarda elinde fenerle yürürken estado dokuyordu. Ama daha kötüsü vardı. Bit salgını. Temizliğin hayal olduğu, suyun her damlasının kıymete bindiği o günlerde bitler, yaralı askerlerin ve hasta bakıcıların vücutlarını adeta istila etmişti. Safiye Hanım hatıralarında bu dehşeti anlatırken, "Bite boğulduk, aç kaldık ama asla vazgeçmedik" diyordu. O darlık içinde bile titreyen elleriyle petrol lambasını tutup yaralıların iniltilerine, kan kokusuyla karışan o ağır ölüme doğru koşuyordu. Her gece ambarlarda 5-6 ölüm vakası oluyor, o ise yorgunluktan dizleri titrerken her birinin başucunda bir anne şefkatiyle bekliyordu. Gemiye getirilen her yaralı ayrı bir destanın, ayrı bir dramın özetiydi. Bir gün cephenin en ön saflarından Bekir Çavuş adında bir kahraman getirildi. Bekir Çavuş bir ayağını kangrene kurban vermişti. Gemi imkanlarıyla o bacak ameliyat masasında kesildi. Durumu ümitsizdi. Damarlarındaki kan çekilmişti. Sabaha karşı Safiye Hanım'ın kamerasının kapısı şiddetle dövüldü. Genç bir Alman hasta bakıcı çığlık çığlığaydı. "Başhemşire, Bekir Çavuş tek bacağıyla ayağa kalktı, yürümeye çalışıyor." Safiye Hanım koğuşa daldığında gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Bekir Çavuş, taze dikişlerinden kanlar sızarken o dehşetli ateşin içinde ayaktaydı. "Aman Bekir, ne yapıyorsun? Bu halde kalkıvır mı?" diye haykırdığında Bekir Çavuş'un bakışları çok uzaklara, o toz duman içindeki siperlere dikilmişti. "Emir geldi hemşire, emri yerine getirmek lazım," dedi. O an Bekir Çavuş için ne bacağının acısı ne de yaklaşan ölümün soğukluğu vardı. Sadece vatan vazifesi vardı. Sabaha karşı Safiye Hanım'ın kollarında hayata gözlerini yumarken dudaklarından dökülen o son cümle tarihin sinesine kazındı. "Emri yapamadım." Fakat
Safiye Hüseyin'in merhameti sadece kendi evlatları için değildi. O, merhameti bir üniformaya sığdıramayacak kadar büyük bir yüreğe sahipti. Gemiye getirilen ağır yaralılar arasında ölmek üzere olan bir İngiliz askeri vardı. Kendi dilinde "öleceğim" diye sayıklıyor, durmadan nişanlısının ismini fısıldıyordu. Safiye Hanım, onun bir düşman olduğunu unuttu. Bir damla su verdi susuzluktan çatlamış dudaklarına ve kulağına en saf İngilizcesiyle eğildi. "Katiyen ölmeyeceksin, yaşayacaksın. İyi olup memleketine dönecek, nişanlına kavuşacaksın." Bu sözler, bir askerin ölümünü bile bir nebze olsun güzelleştiren o kutsal teselliydi. Ölmek üzere olan düşman askerinin yüzüne müsterih, huzur dolu bir gülümseme yayıldı ve o tebessümle son nefesini verdi. İşte Safiye Hanım, savaşın en kirli anında bile insan kalabilmenin yaşayan örneğiydi. Reşit Paşa gemisi, düşman uçakları içinde bir hedefti. Hilali Ahmer ve Kızıl Haç bayrakları dalgalanmasına rağmen İngiliz uçakları geminin üzerinde beliriyor, kırmızı bir ışıkla yerini işaretleyip ardından gülle yağmuruna tutuyordu. Safiye Hanım, ölümün her an ensesinde olduğunu bilerek çalışıyordu. Bir keresinde gemi o kadar ağır bir bombardımana tutulmuştu ki İstanbul'da Reşit Paşa vapuru battı haberi yayılmıştı. Ailesi ve dostları onun için yas tutarken o İstanbul'a döndüğünde herkes büyük bir şaşkınlık içindeydi. "Hayatımda böyle bir de ahiretten dönüş faslı vardır" diye anlatırdı o anları. Onun cesareti sadece gemiyle de sınırlı kalmadı. 1915 yılının o dumanlı günlerinde bir kadın için gidilmesi imkansız görülen Anafartalardaki 2. Ordu karargahına kadar gitti. İngiliz tayyareleri tepelerinde bombalar yağdırırken 3 saat boyunca bir sıçan deliğine sığınarak kurtuluşu bekledi. Tepelerden düşman donanmasına baktığında gördüğü manzara ona savaşın ne kadar devasa ve yıkıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ama o, korkmak yerine gemisine dönüp daha fazla yaralıyı nasıl kurtarabileceğini düşünüyordu. Savaş bittiğinde Safiye Hüseyin Elbi'nin mücadelesi bitmedi. 1919 yılında Hilali Ahmer tarafından Avrupa'ya esir askerlerimizi ve dillerini unutmak üzere olan kimsesiz çocuklarımızı toplamak için gönderildi. Berlin'deki Türk çocuklarını vagonlara bindirip vatanlarına uğurlarken döktüğü gözyaşları bir annenin evladına olan şefkati gibiydi. 1923 yılında dünyada sadece seçkin hemşirelere verilen Florence Nightingale madalyasına layık görülen ilk Türk kadını oldu. Safiye Hüseyin Elbi, ömrünün son gününe kadar hemşirelik mesleğinin onurunu korudu. 1964 yılının o sıcak Temmuz ayında, 83 yaşında, yetiştirdiği hemşirelerin kollarında son nefesini verdiğinde, arkasında sadece bir isimden çok daha fazlasını bıraktı. O, Reşit Paşa'nın karanlık ambarlarında feneriyle yürüyen, her sardığı yarada bir madalya bulan bir yardım meleğiydi. Bugün bizler, Çanakkale'nin bu atsız kadın kahramanının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.